Motomüzika kanalından merhabalar, hoş geldiniz. Yine Paşa Yaylası'ndayız ve yeni motosikletimi sizlere anlatacağım. İlk sürüş izleniminden bahsedeceğim. Asıl önemli olan Ducati Multistrada 950'yi niye verip bunu aldım? Ducati'de neler eksikti? Bunu alınca neler değişti? Ve bunu alırken hangi motosikletler arasında kaldım? Afrika Twin, Tenere, Touareg, bunların hepsini anlatacağım. Haydi başlayalım. Evet. 3 silindir çalıştı. Şu kaskı indireyim. Evet arkadaşlar. Yolda kontrol edelim. Şimdi ilk olarak Ducati Multistrada'yı neden sattığımdan bahsedeceğim. Öncelikle ilk İtalyan motosikletimdi arkadaşlar. Ve İtalyanların bu kadar mükemmel motosiklet yapabileceğini ben bilmiyordum. Harika bir motosiklet. Asfaltta gidişi çok güzel, rüzgar mukavemeti çok güzel, virajı çok güzel, yol tutuşu çok güzel, performansı çok güzel. Yani böyle bir motosiklete binmemiştim. Daha yüksek cc motorlara bindim ama bunun kadar, Ducati kadar atik bir motosiklete binmemiştim. Ducati'de bir sıkıntı yaşadım mı, onun için mi sattım diye soracak olursanız, arkadaşlar yaklaşık 9000 kilometre falan kullandım o motosikleti ve artık dezmo bakımı gelmişti. Ama dezmo bakımı olduğu için de satmadım. Bir sıkıntı yaşattığı için değil. Şimdi zaten önceki videolardan biliyorsunuz Ducati ile ilgili bayağı detaylı videolar çektim. O motosikletle ilgilenenler olursa şuraya etiketlere bırakıyorum. Kimler almalı, kimler almamalı, özellikleri neler, her şeyini anlattım. 3 tane video var arkadaşlar. Ducati'den çok memnundum ama neden sattım? Bu arada Desmo'yu anlatıyordum. Desmo bakımının zaten parasını ben motosikleti almadan önce ayırmıştım. Motosikleti de arkadaşımdan uygun fiyata almıştım. Yine bu Paşa Yaylası'nda çektiğim bir video var. Onu da bırakıyorum. Suzuki V-Strom'u satıp niye Ducati aldım? Onu da etiketlere bırakıyorum. İlgilenenler olursa izleyebilirler. Desmo'dan yana bir sıkıntım yoktu. Zaten Desmo'sunu yaptırıp devam edecektim. Hatta kanaldan Desmo'sunu yaptırdıktan sonra da bir video çek. Desmo'su yapılırken bir video çek. Ya aklım bunlardaydı. Evet dedim ya, motosikleti buldum ben. Ducati çok güzel bir motosiklet. Ancak işte bundan sonrası biraz motosikletle ilgili değil, benle ilgili. Görüyorsunuz Aydın'da ben bu kanalı açtığımdan beri macera rotaları diye seriler yapıyorum. Onları da ilgilenenlere bırakırım. Böyle stabilize yollardan birden toprak, daha kötü yol koşullarına denk geldiğiniz zaman baş edebilecek bir motosiklet gerekiyordu bana. En başından beri Ducati'yi aldığımda bunu biliyordum ama Ducati'nin Triumph kadar 21 inç janta sahip bir motosiklet kadar efektif olmasa da bozuk yollarda çok iyi iş yaptığını bilerek aldım. Ancak teoride düşünülenler pratikte işe yaramıyor pek. Bunu deneyimleyip görmem gerekiyormuş. Çoğu yere gittim çekim yapmak için. Çok güzel rotalar buldum. Ama yol bir yerden sonra toprağa, daha kötü koşullara evrilmeye başladı ve oradan ilerisine gidemedim Ducati ile. Neden gidemedim? Bir, karter korumam yoktu. 2, jantlarım tel jant değil, döküm janttı. Yavaş geçerek, lastik basıncını düşürerek bir nebze onu da halledebilirdim ama grenajlarının dışarıda olması, koruma demirlerinin arazi sürüşünde düşürdüğünde çok işe yaramayacağını düşünmem, Ducati'den yavaş yavaş beni daha arazi odaklı, arazi yönü daha yüksek motosikletlere kaymama sebep oldu. Bilmem anlatabilmişimdir umarım. Şimdi şöyle bir durum var. Dedim ben Ducati'yi çok sevdim. Buna ben donanım ekleyeyim. Bunu off-road pozisyonuna getireyim. Karter muhafaza almak istiyorum. Taşlık yerlere girdiğim zaman tedirgin ediyor Ducati. Onu aldığımda, bir de jantları tel jant yaptığımda, lastikleri daha off-road donanımlı bir lastik aldığımda, daha önce
Suzuki'de kullandığım Karo Street'ler gibi veyahut da Karo medzelerin. Aldığımda bu sefer 2020 model Desmos'u gelmiş 30.000'deki motosiklete bu kadar masraf yapana kadar daha yeni, daha güncel bir makine almaya karar verdim arkadaşlar. Ducati kullandığım 8-9 bin kilometre boyunca bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. İzmir'de çok teşekkür ederim onlara da. Motosiklet alım satımında da çok yardımcı oldular. Motoretel'de, Ducati servisinde, Triumph Ducati servisinde bir dediğimi iki etmediler. Yani bunu reklam amaçlı söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bana çok iyi davrandılar. Aradım, Aydın'dan geliyorum, tabii gelin. İşimi olabildiğince hızlı çözdüler. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Zaten onların o davranışı beni bu Triumph'a da biraz daha düşündürmeye itti. Başka bir konu daha var Triumph'u düşündüren bana, onu da bahsedeceğim. Ducati ile bizim arkadaşlığımız, aşkımız, meşkimiz böyleydi. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Neden Triumph tercih ettim? Triumph tercih edene kadar hangi seçeneklere bakıyordum? Benim önceliğim neydi? Bozuk yol koşullarında gidebilecek bir motosiklet. Ama aynı zamanda artçı performansı da iyi olmalı. Çünkü ben eşimle geziyorum. Onunla da seyahatler yapıyoruz. Bu konuda mesela Ducati çok iyiydi. VFR 800X Crossrunner çok iyiydi önceki motorlarımdan. Ya hatta Suzuki V-Strom DL650 de çok iyiydi. Hep artçı konforu, sürücü konforu iyi olan motosikletler tercih ediyorum. İlk başlarda dedim ki Tenere 700 alayım, Aprilia Touareg 660 alayım ya da bu Suzuki'nin 800DE'si çıkmış, onu alayım. Suzuki rüştünü ispatlayan bir marka. Yıllardır kullandığım, biliyorsunuz DL650 ile çok rotalar yaptık. Onu da anlattığım videoları bırakayım buraya merak edenler için. Dedim Suzuki olur mu? Daha sonra fiyat performans açısından baktığımda beygirleri düşük, artçı performansı kötü oldukları için arazide uzun yolda yalnız başınıza sürdüğünüzde eksiklik yaratmayacak ama artçılı sürüşlerde, çantalı sürüşlerde artçımı rahat ettirmeyeceğini düşündüğüm için onları eledim. Sonra büyük adventure'lara bakmaya başladım. Afrika Twin düşündüm. Yani Afrika Twin 1100 donanımlı olanları bayağı pahalı geldi fiyat performans olarak. Dedim ki Afrika Twin 1000'lere bakayım. 2017-2018 onlar da taş gibi makine. Bu sefer kilometre yükseliyor, model düşüyor. Yani 2020 model motor satıp da aşağıya düşmek istemedim. Ama bunları düşünürken bir tarafta hep Triumph Tiger 900 Rally Pro duruyor. Kastamonu seyahatimde bundan yaklaşık 2 sene önce arkadaşım bu motosikleti sıfır almıştı ve onun ilk izlenim videosunu çekmiştim. O zaman hayran olmuştum Triumph Tiger'a. Onu da etiketlere bırakıyorum. Bayağı video çekmişiz bu arada. İlk izlenim videosu. Orada bayağı bir ilk duygularımı anlattım bu motosikletle ilgili. Şimdi kafamın bir tarafında bu duruyordu. Ama yine bir Japon hayranı olarak geçmişten beri Japon motosikletlere binerek Japonlara da bakmaya başladım. Dediğim gibi 1100'lere bakmak istedim. Onlar bunun özellikleri yanında çok fahiş kalıyordu. Yani pahalı kalıyordu bana. Aynı özellikleri, hatta bundan daha eksik özellikleri olan Afrika Twin'ler pahalı kalıyordu. Sosyal medyadan bazı içerik üreticilerinin ekranı ile ilgili, egzozu ile ilgili yaptığı yorumlar pahalı olmasından dolayı falan ben soğudum. Yani zaten bu kadar pahalıysa niye Japon'a bineyim? Biz eskiden Japon'a kaliteli, sağlam, ucuza ulaşabildiğimiz için biniyorduk. İyiden iyiye böyle durum Triumph'a doğru itti. Tabii diğer Avrupalı motorlara baktım. KTM yapı olarak beğenmiyorum. Çok konforlu gelmiyor. Sele konforu falan iyi değil. BMW düşündüm. Ya yıllardır eskiden BMW'ye bindim. F800 GS o benzin deposu arkada olan, ortada olan son derece dengeli makineler. Eskidi artık. Yeni kasalarına baktığım zaman yani bakım maliyetlerinden tedirgin oldum. Ya, yine kıyasladım. Yani mesela BMW F850 Adventure düşündüm. Ona baktım. Çift silindir. Çok sağlam, güzel makineler ama bakım masraflarının Triumph'tan daha yüksek olduğunu gördüm. Yine keza Japonları Afrika Twin'i falan araştırırken 6000 kilometrede bir yağ değişiminin olması beni biraz düşündürmüştü. Mesela Triumph'un 10.000 kilometrede bir ya da senede bir.
gibi bütün parametreleri böyle kağıda yazdım arkadaşlar. Yani gerçekten bir motosiklet sattığınız zaman yeni motosikleti alabilmek zor. Ama yıllardır uyguladığım bir şey var. Mesela yazıyorum. Artçı performansı nasıl, arazi performansı nasıl, beygiri ne, kilosu ne, hepsini kıyaslıyorum. Ve Triumph bu arada kilo ve tork oranı en yüksek motosiklet bu saydıklarım arasında, Afrika Twin dahil. Afrika Twin biraz daha ağır kalıyor. Bunların hepsini derleyip topladım ve işte 2 sene önce arkadaşım, abim, çok severim kendisini, buradan selam olsun, Triumph'ını kullandığım zaman çok hoşuma gitmişti. Dedim ya, aklımın bir köşesinde var. Ve ben Ducati'ye binerken aradan yıllar geçtikten sonra abim motosikleti 20 küsür binlere geldi. 25 bini falan geçmiş olması lazım. Aradım onu, abi dedim, bu Triumph Tiger 900 sana bir sıkıntı çıkardı mı? Hiçbir sıkıntı çıkartmadı dedi. Yağ bakımını yaptım dedi. Arka balatayı değiştirdim. Zincir dişli setini değiştirdim ve bunlar zaten dedi bir Japon motosiklet de alsan, Avrupa motosiklet de alsan hemen hemen fiyatları aynı dedi. Ben de düşünmeye başladım Triumph Tiger 900'ü ve motosikleti ben satılması için Ducati servisine bırakmıştım. Dedim ya, çok yardımcı oldular. Ve 3 günün sonunda bunun sahibi, ben Ducati ile takas düşünüyorum demiş. Yani ben de bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Yani Ducati'yi satamazsın, edemezsin. O kadar Japon motosiklete bindim. O kadar ikinci eli kuvvetli motosiklete bindim. Mesela Suzuki V-Strom'u 15 günde satmıştım. Belki en hızlı satışımdı. Ya bu 3-4 gün içerisinde bu olay gelişince aniden, bu düşüncelerle birlikte dedim tamam, gözümü karartıyorum. Ben Triumph Tiger 900 alıyorum dedim ve geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Şimdi 3. bölüme geçelim. Orada da Ducati ile Triumph arasında ilk izlenim olarak neler var onları anlatayım size. Arkadaşlar görüyorsunuz, ikinci viteste, bu 3'te olabilir, 4'te olabilir. Size konuyu anlatırken motosikletle uğraşmıyorum. Etrafı rahat rahat izleyebiliyorum. Ducati çok mükemmel bir motor ama Ducati biraz böyle nazlı bir sevgili gibi. Yani sürekli onunla uğraşmanızı istiyor. İşte gidiyorsun böyle dağlarda, bir yerde ıkıldamaya başlıyor, vites düşürüyorsun. Ondan sonra gazlıyorsun, hırçın bir makine, çok gazladım diyorsun, tekrar alt devire düşüreyim diyorsun, orada tekrar titreme başlıyor falan. Buna zamanla alışıyorsun ama şunu anladım Triumph'a geçtikten sonra. Ben size şu an anlatıyorum ya, ikinci vitese attım, 30 kilometre hızla böyle etrafı izleye izleye rahat rahat size anlatıyorum. Meğerse bu çok kullanıcı dostu bir motosikletmiş. Daha sonra bunun bakım aralıklarını öğrendim. 10.000 kilometrede bir yağ değiştiğini biliyordum. 30.000 kilometrede senkron ayarı mı ne, motosikletin bir ayarları yapılıyor. Valve ayarı herhalde. Dedim bu Ducati gibi çok maliyetli bir şey değil. Hatta Japon motosikletlerinden bile karlı hale geliyor. Neden? Japon'da 6 ayda bir yağını değiştiriyorsun. Bunda 10.000 kilometre. Yani müthiş bir şey. Tabii 21 inç tel jantı olması müthiş bir konfor sağlıyor. Ducati çok konforlu bir makine ama böyle tangır tungur yollarda amortisörle çok oynamanız gerekiyor ve amortisörü iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu arada amortisör ayarı nasıl yapılırla ilgili bir video çekmiştim. Onu da etiketlere bırakıyorum. Ducati'de bizzat ayarlarını yaparak anlatmıştım. Ve Triumph'ta şöyle bir durum var. Yormuyor arkadaşlar. Sele konforu Ducati'den çok çok iyi. Yani ben Ducati'nin sele konforuna hayrandım. Bu müthiş. Yani bu şeye yaklaşmış. R1200 GS, R1250 GS'in sele konforuna çok yaklaşmış. Amortisörlerin daha uzun bacaklı olması, şova kullanması da çok güzel. Yani böyle yol bozulduğu zaman Ducati gibi düşündüren bir motor değil. Gözünün kestiği yere gidebilirsin. Yol toprak olsun, çamur olsun. Yeter ki lastiklerin iyi olsun. Durum böyle. Triumph'ı şimdilik deneyimliyorum arkadaşlar. Şu an mutluyum. Ne kadar kilometre yol yaptın diyeceksen,
Aldığımda motosiklet bu arada 2024 model, 2025 trafiğe çıkışlı, 7000 kilometrede falan. Yani şimdiye kadar 1000 kilometre anca yapmışımdır. Şimdilik söyleyebileceğim, yani müthiş bir uyum. Yani Ducati ile uyum sağlamak için çok uğraşmıştım. Bununla öyle bir şeye gerek yok. Hani derlerdi Triumph kullanıcı dostudur. İngilizler kullanıcı dostu makine yaparlar. Ya, bu konuda haklılarmış. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan Motomüzika'ya direkt mesaj atabilirsiniz. Sizlerin sorularını cevaplamak için Instagram kanalı da açtım. Sadece YouTube kanalı olarak devam ediyorduk. O da Instagram kanalı da daha yeni bir kanal. İstediklerinizi sorabilirsiniz Ducati hakkında, bunun hakkında. Ve benim sizden bir ricam var. Arkadaşlar, izlenmelerim gayet güzel. Teşekkür ederim. Lütfediyorsunuz ama beğenme olmadığı zaman bir yerden sonra videoların izlenmesi kesiliyor. Sizden ricam beğenin. Videoya yeni gelen arkadaşlarımız, bize katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa, abone olursa çok mutlu olurum. Şurada zaten 2000 abone olmaya çok az kaldı. Daha da potansiyelimizi arttırmamız lazım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, motosikletle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.